Boş bir sayfaya bakıp da "Yahu ben bu basit şekilleri nasıl olur da canlı, duygusal bir yüze dönüştürürüm" diye düşündüğünüz oldu mu hiç? Eğer olduysa doğru yerdesiniz. Bugün ifade dolu karikatür yüzleri çizme sanatını çok basit ve herkesin yapabileceği adımlara ayıracağız. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli. Birlikte temel şekilleri hayat dolu karakterlere dönüştürmenin ardındaki sırları bir bir ortaya çıkaracağız. Ve cevaplar, inanın bana, sandığınızdan çok daha basit. Her şeyden önce en temel adımla başlıyoruz, ısınma. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı bir sporcu gibi bir sanatçının da çizime başlamadan önce elini ve bileğini hazırlaması gerekir. Bu, özellikle de bu işe yeni başlıyorsanız hayati bir önem taşıyor. Sakın bunları sıradan karalamalar olarak görmeyin. Bu egzersizler elinizi ve bileğinizi o hassas, o duyarlı çizimleri yapmaya hazırlayan çok ama çok önemli bir antrenman aslında. Kontrolünüzü ve tabii ki özgüveninizi arttırıyor. Hadi o zaman hemen bir deneyelim. Sadece 3-4 dakikanızı alacak bu basit rutinle elinizin çizime nasıl daha yatkın hale geldiğini göreceksiniz. Önce ovaller, sonra yatay, dikey ve çapraz çizgiler. Bu kadar. Bu hareketler sayesinde kontrolünüz artacak ve çizgileriniz adeta su gibi akacak. Harika. Ellerimiz ısındı ve çizime hazır. Şimdi bu hazırlığın üzerine karakterlerimizin temelini atalım. Yani kafa şekillerini oluşturalım. Bunları üzerine duyguları işleyeceğimiz boş tuvaller olarak düşünebilirsiniz. İşte bu ovaller, üzerine duygularımızı boyayacağımız boş tuvallerimiz. Ve unutmayın, her bir ovalin içinde bir karaktere dönüşme potansiyeli yatıyor. Mükemmel olmak zorunda değil. Uzun, geniş, yamuk, hiç fark etmez. Önemli olan denemekten çekinmemek. Ve şimdi geldik işin sırrına. Çizimlerinizi bir anda bambaşka bir seviyeye taşıyacak o basit ama inanılmaz derecede etkili tekniğe. Bunu her şeyi yerli yerine oturtan gizli bir harita gibi düşünün. İşte o sırrın adı yüz ekseni. Bu basit artı işareti aslında bizim kılavuzumuz. Gözler nereye gelecek, burun tam olarak nerede duracak, ağız nasıl hizalanacak, hepsini bu eksen sayesinde mükemmel ve dengeli bir şekilde yerleştiriyoruz. Evet, temelimiz artık sağlam. Tuvallerimiz ve haritamız hazır. Şimdi o tuvalleri hayata geçirme zamanı. Farklı duyguların o basit tariflerini öğrenerek karakterlerimize birer birer ruh katacağız. Hadi en bilinenle, en klasik olanla başlayalım. Mutluluk. Sadece birkaç tane yukarı doğru kıvrılan basit çizginin o boş ovali nasıl anında neşeyle doldurduğuna bir bakın. İşte mutluluğun tarifi tam olarak burada. Bakın her parça bütüne nasıl hizmet ediyor. Kaşlar hafifçe yukarı kalkmış, gözler yumuşacık ve arkadaşça bakıyor ve tabii ki o her şeyi anlatan kocaman gülümseme. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve tam zıt bir duyguya geçelim. Öfke. Çizgilerin yönünü değiştirdiğimizde ifadenin nasıl 180 derece döndüğünü görmek için bu harika bir örnek olacak. Öfkenin formülü de çok net, her şey keskin, her şey köşeli, özellikle kaşların aşağı doğru çatılması ve ağzın aşağıya doğru bükülmesi, yüzdeki bu aşağı yönlü baskı anında bir gerilim hissi yaratıyor, değil mi? İşte bütün mesele bu aslında. Aynı temel yüz ama çizgilerin yönünü yukarı çevirince neşe, aşağı çevirince öfke oluyor. Bir karakterin bütün ruh halini sadece çizgilerin yönüyle belirleyebiliyorsunuz. İnanılmaz. Duygu yelpazemizi biraz daha açalım. Peki ya beklenmedik bir an, ani bir şok durumu? Sırada şaşkın bir yüz var. Bu defa odak noktamız şok ve inanamama hali olacak. Şaşkınlığın tarifine bir bakalım. Dikkat ettiniz mi? Bu duyguyu vermek için yüzdeki her şey adeta dışarıya doğru açılıyor, genişliyor. Havaya kalkan kaşlar, kocaman açılmış gözler ve tabii ki o meşhur O şeklindeki ağız. Tabii ki duygular bunlarla sınırlı değil. Olasılıklar adeta sonsuz. Kahkaha atan, üzgün, yorgun, sinsi, ağlayan. Gördüğünüz gibi temel prensip hep aynı, basit şekilleri doğru bir şekilde birleştirmek. Aslında her duygunun bir formülü var. Burada size çok önemli bir profesyonel ipucu vermek istiyorum. Fark ettiyseniz şu ana kadar hiç saç çizmedik. Bu tamamen bilinçli bir tercih. Çünkü böylece tüm odağımızı %100 ifadenin kendisine verebiliyoruz. Detaylarda boğulmadan önce temeli sağlamlaştırmak en doğrusu. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirip sizi de masanın başına, yani çizimin başına davet etme zamanı.
Aslında bütün sistem bu kadar basit bir formüle dayanıyor. Önce bir oval çiziyorsunuz, üzerine yüz eksenini yerleştiriyorsunuz ve son olarak istediğiniz duygunun tarifini uyguluyorsunuz. Sonuç, canlı, hisseden bir yüz. Ve bitirirken size ilham verecek bir düşünce bırakmak istiyorum. Unutmayın, her yüz en başta sadece basit bir ovaldir ama onun anlatacağı hikayeyi belirlemek tamamen sizin elinizde. Peki, şimdi sıra sizde. Kalemi elinize aldığınızda ilk önce hangi duyguyu çizeceksiniz? Mutluluğu mu, öfkeyi mi, yoksa belki de şaşkınlığı? Karar sizin. Haydi başlayın. Umarım bu basit ama etkili teknikler kendi karakterlerinizi yaratma yolculuğunuzda size hem ilham hem de cesaret vermiştir. Yaratıcılığınızın sınırı yok.